Maçlarında rakip takım rahat bir şekilde site mı giriyor? Veya sürekli timing giyip gereksiz pozisyonlarda mı ölüyorsun? O zaman doğru videodasın. Bu videoda doğru skill kullanımından birazcık sizlere bahsedeceğim. Öncelikle Valorant'ta skill kullanmanın önemi oldukça fazladır. Tabi eğer bunu doğru kullanabilirseniz. Peki doğru skill kullanımını nasıl yapacağız diyorsanız da hadi gelin birkaç örnekle sizlere göstereyim. Ve geldik ilk örneğimize. İlk örneğimize geçmeden skill'ler hakkında bir konuya daha değinmek istiyorum. Değineceğim konu da tam şu. Biliyorsunuz Sova veya başka çarlarda site'lere girerken sürekli yetenek atıp takım arkadaşlarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Tabii ki de bu yardımı yapmak güzel olmasının yanı sıra eğer biz oku her round aynı yere atarsak rakip takım buna counter yol bulabilir. Örneğin ben bu oku buraya attığım senaryoda rakip oyuncu buraya geldiğinde bu okun onu göstermeyeceğini bilir ve bizim side'e giren enter oyuncumuz bu adama ölebilir. Ve bu da bizim için gerçekten kötü bir senaryo olur. O yüzden size anlatacağım ilk madde de bununla alakalı. Şimdi biliyorsunuz Sova'da bir sürü line-up var. Bunlardan bir tanesi de bu line-up. Ben bu line-up'ı her round atabilirim. Ancak ben bu line-up'ı her round attığım takdirde hem rakip okun buraya geleceğini bilecek hem de sürekli zaman kaybedip bu pozisyonu almak zorunda kalacağım. Bu pozisyonu almak zorunda kalmak yerine ben takımımla birlikte main'e gelirim. Drone'umu kullanırım veya kullanmam. Ondan sonra gelirim okumu bir round buraya atarım. Bir round gelirim buraya atarım. Bunu ama sayda girerken veya girmeden önce yukarıdan bile yapabilirsiniz. Önemli olan burada okların yerini sürekli değiştirmek ve olabildiğince tasarruf kullanıp basit ok atmak. Adam sağ yakındaysa direktmen buraya atabilirim. Benim bu düşünmeme hiç gerek yok. En iyi ok her zaman rakibi gösteren oktur veya en kullanışlı skill her zaman işinize yarayan skill'dir. Sağ tarafımda adam mı var? Ben bu oku işte sektirmeye uğraşacağım ama ben direktmen buraya fırlatabilirim. Bu hem bana zaman kazandırır hem de rakip beklemeden hızlı ve çabuk olurum. Yani bu anlattığım olaydan çıkarmanız gereken konu şu. Skill'leri en basit şeklinde kullanmamız gerekiyor. Valorant aslında çok basit bir oyundur ama önemli olan Valorant'ı basit oynayabilmektir. O yüzden gerçekten skill'lerinizi basit ve düzgün kullanırsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ve hadi geçelim diğer maddemize. Evet, az önce temel kuralları neler yapmamız gerektiğini az çok temele dayanarak anlattım. Şimdi ise Valorant'ta birkaç tane seçtiğim ajan var. O ajanlarda neleri doğru yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Hadi geçelim ilk ajanımız olan Gekko'ya. Gekko'da genellikle düşük elolarda çok gördüğüm ki bazen de yüksek elolarda takımıma gelen Gekko'larda gördüğüm hatalardan bahsedeceğim. En belirgin hatası daha takım side'a girmemişken direkt kan kuşu yollayıp bombayı plante almak. Bomba kurulsa dahi rakip burada gerçekten çok avantajlı oluyor. Çünkü bildiğiniz üzere eğer takım arkadaşlarınız side'e yerleşemezse bu bomba rakip takım tarafından çok rahatlıkla çözülür. Bizim de burada istemeyeceğimiz bu durum. O yüzden bunu içeri atmayın. Kurulduğu senaryo bence gerçekten en iyi senaryo. Bu kankuş yoldayken kırılma senaryosu gerçekten facia olabilir. Çünkü düşünsenize side'e kimse girememiş. Kankuşu yarı yolda spike'ı düşürmüş ve gerçekten o round sizin için bir ölüm olacak. Bir de Gekko oynayan arkadaşlar için şimdi ben Lotus'ta olduğum için Lotus'ta göstereceğim ama sizlere önereceğim çok güzel bir şey var. Lotus'ta ben bunu C tarafında göstermeyi tercih ediyorum. Siz bunu Bind'da veya başka maplerde de görebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Gekko'nun flash'ı çok önemli. Çünkü info almanızda gerçekten büyük bir rol taşıyor. Ben bu flash'ı buraya atıp bu duvardan da sektirip geri geldiğinde gördüğünüz gibi evet, az önce ufak bir yanlışlık oldu. Şimdi doğrusunu göstereceğim. Burada amacımız şu. Ben bu flash'ı çarptırdım. Infoyu aldı. Ve flash gördüğünüz gibi safe'e düştü ve ben bunu geri aldım. Geri aldığımızda da şimdi tekrardan göstermek için yetenekleri kapattım. 10 saniye gibi bir süresiz oluyor. 10 saniyede gerçekten hiçbir şey. Özellikle de yavaş oyun oynuyorsanız gördüğünüz gibi flash'ım tekrar geldi. Hatta ben bunu istesem aynı yere bir daha atıp gene buradan alabilirim. Ama dikkat edin benimki gibi az önce yukarı düşmesin. Buradan sürekli alıp atabilirsiniz. Peki bunu savunmada nasıl yapacağız diyorsanız da savunmada aynı şekilde C'de üstü açık olan bir yere geliyorum. Zıplayıp atarsam daha yükseğe gider. Zıplayıp atıyorum ve bu gördüğünüz gibi aşağıya düşüyor ve ben bunu geri alıyorum. Burada önemli olan korkmadan flash'ımızı kullanabiliriz. Tabii ki de geri alabileceğimiz pozisyonlarda bunu unutmayın. Geri alamayacaksak bunu kullanmamızın hiçbir amacı yok. Evet, Gekko hakkında yapılan bir yanlış daha var. Ultisi. Biliyorum Gekko'yu biraz uzun tuttum ama bu gerçekten önemli. Çünkü Gekko gerçekten çok güzel bir ajan ve bunun doğru kullanılmasını istiyorum. C'ye retake atacağız. Ben CT'ye yaklaştım. Ve ultimi dümdüz atıyorum değil mi? Bakın dümdüz attım ve rakip bunu gerçekten çok kolay bir şekilde kırıyor. Neden? Çünkü rakibin üstüne dümdüz giden bir şey var ve rakip bunu dümdüz sıkarak kırabiliyor. Sizlere bu durumda ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bu tarz durumlarda ultiyi attıktan sonra sürekli zıplayarak AD yaparsanız gördüğünüz gibi ben ultiye şu anda bunny yaptırıyorum. Ultiye bunny yaptırdığım zaman rakibin kırması zor oluyor ve ben bunu sol klikle patlatıp istediğim yere uçurabiliyorum.
Evet, yine şimdi hem düşük hem de yüksek elo'da gördüğüm ama düşük elo'da daha fazla gördüğüm bir hatadan bahsedeceğim. Bu hata da genellikle Kayo aşamasında oluyor. Şimdi hatadan birazcık sizlere bahsedeyim. Öncelikle round başlarında biliyorsunuz ki mainlerden info almak gerçekten çok önemli. Ve özellikle bunu da Kayo'lar çok iyi yapıyor çünkü E yeteneği sayesinde. Diyelim ben Bayside'ın girişinden güzel bir info almak istiyorum. Buraya kadar gördüğünüz gibi kimse yok ve direkt ben buradan rotate'i verdim. Bu direkt rotate vermek tamamen yanlış. Peki bunun doğrusu ne? Hiç knife atmayacak mıyız? Hayır, tabii ki de knife atabilirsiniz. Bu knife illa adam göstermek zorunda değil. Rakip takım eğer daha önce yine aynı yere knife attıysanız bu knife'ı bildiği için bu knife'ı bekleyebilir. Peki bu durumda ne yapacağız? Ya knife'ı attığımız yeri sürekli değiştireceğiz. İlk maddelerde anlattığım gibi, ya da knife'ı normalde attığım dakikada değil biraz daha geç atıp rakip takım atmayacağınızı düşündüğü an knife'ınıza yakalandığı zamanlarda atmaya çalışacağız. Yani buradan çıkardığımız olay şu: knife her zaman info vermeyebilir. Knife info vermediği zaman da bizler yine pozisyonumuzu korumamız gerekiyor. Evet, şimdi de doğru smoke nasıl atılır bunlara birazcık değineceğim. Doğru smoke atmak için şunu unutmayın. Gerçekten bir yere girdiğimizde ben bu smoke'u içeri tarafa doğru değil dışarı tarafa doğru atmam gerekiyor. İçeri tarafa doğru atarsam ne olur? Hemen bir örnekle gösterelim. Ben bu smoke'u buraya kullandığım takdirde rakip takımın oyuncusu bu smoke'un içinden güzelce çıkıp çok güzel fırsat yakalayıp takım arkadaşlarımı öldürebilir. Onun yerine biz ne yapacağız? Biz gideceğiz, girişte birinin dışa doğru bakacak şekilde, diğerini de normal kapatacak ama gene öbür tarafa doğru bakacak şekilde atacağız. Bunları attığımızda rakip bizim cross'umuza çıkamayacak çünkü gerçekten çıkabileceği bir alan kalmıyor. Ve genelde gördüğüm düşük elo'larda neredeyse hiç kullanılmayan bir problem var. One way problemi. One way smoke gerçekten Valorant'ta çok kritik bir rol taşıyor. Çünkü one way smoke sayesinde bir yeri çok rahat savunabiliyorsunuz. Bunun en çok kullanılan haritalardan bir tanesi de Sunset'tir. Özellikle yüksek elo'larda görmüşsünüzdür. A main'i one way artı flash'ta çok fazla alıyorlar. Burada one way'i gördüğünüz gibi çıkan yeşil okla kutunun köşesine atarak one way smoke'unuzu yapabilirsiniz. Round başı one way atıp flash attığınızda elbow'dan çıkıp takım arkadaşınızla birlikte burada olan değerli bir orb'un sahibi olabilirsiniz. Diyelim rakip çok hızlı, takım arkadaşınız elbow'dan çıkamadı, one way'i umursamadılar, direktman koşuyorlar. Siz de bu durumdayken yapmanız gereken şeylerden bir tanesi diğer kutuya one way atmak olacak. Buradaki one way öbür one way'den daha da kuvvetli. Çünkü rakip gerçekten, hele de şu açıdaysanız, sizi hiçbir şekilde göremiyor. Ama siz onun bacaklarını buradan gördüğünüz için çok avantajlı duruma çıkıyorsunuz. Ve son olarak da gördüğüm bir diğer problem, takımları split yaparken smoke eksikliği. Bunun sebebi de biliyorsunuz split için genelde mid kullanılır. Ben bu smoke'u mid'e attığımda benim geriye bir tane smoke kalacak. Ve bu geriye kalan bir tane smoke'u nereye atsam diye çok kuşku yaşıyor genelde oyuncular. Benim tavsiyem, Sunset map'i üzerinden örnek vereceğim. Mid'e smoke'u attım. İkinci smoke'u yakına atmak yerine ben city'ye atmaya çalışıyorum. City'ye atmamın sebebi buradan split'e gelecek 2 oyuncu olmasıdır. Bu split'i yaparken 2 oyuncunuz var ve smoke atacak başka bir oyuncunuz yoksa bu tarz yerlerde genelde flash'ınızı kullanıp split'e katkı verip direkt sayıda koşabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.